Bir insan aynı anda iki farklı yerde olabilir mi? Üstelik biri kilitli bir hapishane hücresi, diğeri ise yüzlerce kişinin namaz kıldığı bir cami. İlk duyduğunuzda bunun imkansız olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat birazdan anlatacağım hadise, Risale-i Nur Külliyatı'nın Tarihçeyi Hayat adlı eserinde nakledilen ve metinde bu hadiseyi bizzat o zamanki hapishane müdürü anlatmıştır denilen dikkat çekici bir vakadır. Hikayenin sonuna kadar izleyin. Çünkü en şaşırtıcı kısım, müdürün hücreye ikinci kez döndüğünde gördüğü manzara olacak. 1935 Eskişehir Hapishanesi Türkiye'nin en çalkantılı dönemlerinden biri. Kalın taş duvarlar, demir parmaklıklar ve dış dünya ile bağı neredeyse tamamen kesilmiş bir tecrit hücresi. O hücrede ise sıradan bir mahkum değil, bütün ömrünü Kur'an'ın iman hakikatlerini anlatmaya adamış Bediüzzaman Said Nursi bulunmaktadır. Talebeleriyle görüştürülmez. Dışarı çıkmasına izin verilmez. Kapısı sürekli kilitlidir. Başında nöbetçiler beklemektedir. İnsan hesabına göre oradan çıkması mümkün değildir. Tarihçeyi Hayat'tan nakledildiğine göre bir cuma günü hapishane müdürü odasında otururken tecrit koğuşundan yüksek bir ses gelir. "Benim bugün mutlaka Ak Cami'de bulunmam lazım." Müdür şaşırır. İçinden herhalde hapiste olduğunu unuttu diye geçirir. Çünkü Ak Cami hapishanenin dışındadır. Kapılar kilitlidir. Nöbetçiler yerindedir. Yine de gönlünü kırmamak için "Peki efendi hazretleri" diyerek odasına döner. Öğle vakti yaklaşırken içine bir merak düşer. En iyisi gidip durumu izah edeyim diye düşünür. Tecrit hücresine gelir, pencereden içeri bakar ve olduğu yerde dona kalır. Hücre bomboştur. İçeride kimse yoktur. Hemen nöbetçiyi çağırır. "Mahkum nerede?" Nöbetçi şaşkındır. "Efendim içerideydi. Kapı da hala kilitli." Gerçekten de kilit yerindedir. Kapı açılmamıştır. Kaçışa dair en küçük bir iz yoktur. Müdür artık beklemez. Doğruca Ak Cami'ye gider. Belki de hayatının en büyük şaşkınlığını yaşayacaktır. Caminin içine girer. Cemaat saf tutmuştur. Ve en ön safta, sağ tarafta, Tarihçeyi Hayat'tan nakledildiğine göre Bediüzzaman Said Nursi huzur içinde namaz kılmaktadır. Müdür gözlerine inanamaz. Biraz önce kilitli hücrede olması gereken insan şimdi camidedir. Hiçbir telaşı yoktur. Sanki her şey son derece normaldir. Müdür bu defa çıkışta kendisini takip etmeye karar verir. Fakat namazın sonlarına doğru gözünü kısa bir an ayırır. Tekrar baktığında artık orada değildir. Saflarda yoktur. Kapıda yoktur. Avluda yoktur. Sanki gözlerinin önünden kaybolmuştur. Müdür yeniden hapishaneye koşar. Tecrit hücresinin penceresinden içeri bakar. Ve gördüğü manzara karşısında dili tutulur. Bediüzzaman hücresindedir. Tam o anda Allahu Ekber diyerek secdeye kapanmaktadır. Kapı hala kilitlidir. Hiç açılmamıştır. Tarihçeyi Hayat'ta bu hadisenin bizzat dönemin hapishane müdürü tarafından anlatıldığı ifade edilir. Aynı eserde Denizli Hapishanesi döneminde de Bediüzzaman'ın sabah namazında camilerde görüldüğüne dair benzer bir hadise daha nakledilir. Peki bu hadise bize ne söylüyor? İslam geleneğinde bu tür olağanüstü hadiseler, peygamber mucizesi olarak değil, Allah'ın dilediği salih kullarına ihsan ettiği keramet olarak değerlendirilir. Ancak dikkat çekici olan şudur: Bediüzzaman Said Nursi, hayatı boyunca insanların dikkatini kerametlere değil, Kur'an'ın iman hakikatlerine yöneltmeye çalışmıştır. Onun en büyük gayesi, olağanüstü hadiseler göstermek değil, aklı ve kalbi birlikte ikna eden iman delillerini anlatmaktı.
Belki de bu yüzden Risale-i Nur'un merkezinde kerametler değil, iman hakikatleri vardır. Bu hadise doğru kabul edildiğinde bize önemli bir hakikati hatırlatır. Biz sebepleri görürüz. Fakat sebepleri yaratan Allah'tır. Ve O dilediğinde insanın alışık olmadığı hadiseleri yaratmaya da elbette kadirdir. Demir kapılar, kalın duvarlar ve kilitli hücreler. Allah'ın kudretine engel olamaz. Çünkü bütün kapıların anahtarı O'nun elindedir. Eğer Risale-i Nur'dan tarihi hatıraların ve iman hakikatlerini anlatan belgesellerin devam etmesini istiyorsanız, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Siz bu hadise hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.